Şimdi bakın, doğalgaza zam geldi. Kış aylarındayız diyelim artık. Normal şartlarda bir daire, tabii büyüklüğüne göre değişir ama yakacağınıza göre değişir ama ortalama 2+1 dediğimiz bir daireye bir yılda yaklaşık 1040 euro doğalgaz faturası geliyor. Şimdi son yapılan zamlarla beraber 1402 euro gelecek. Arkadaşlar neredeyse 40-45 civarında doğalgaza Avrupa'da zam geldi. Emekliye, işçiye, dar gelirli vatandaşa kaç paralık sosyal yardım verildi? Yine aynı. Değişen bir şey var mı? Hayır, yok. Hiçbir şey yok. Türkiye'de emeklilerimiz gırtlağına kadar borçlu. Neredeyse bankaya borcu olmayan emekli yok arkadaşlar. Evet. Maalesef emekliler bankaların kölesi haline gelmiş vaziyette. Hepsinin cebinde 2-3 tane kredi kartı. Hepsi tüketici kredisi almışlar. Emekli maaşına daha elini sürmeden bankaya yatar yatmaz bankalar hemen onları alıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki kredi kartı kullanmasın. Avrupa'dakilerin hiçbirinin kredi kartı yok. Bakın, emekliler zaten belirli bir yaşa gelmiş. Hayatı senden benden iyi bilen insanlar. Hiçbir emekli keyfe keder bir şekilde cebine kredi kartını koyup keyfe keder bir şekilde harcamaz. Niye? Cebinde 2-3 tane kredi kartı var ya da bankaya 2-3 tane kredi borcu var, biliyor musunuz? Çünkü almış olduğu emekli maaşıyla ay sonunu getiremiyor. Mutfak ihtiyacını karşılayamıyor. Bu da yetmemiş gibi emekli adeta bankaların kölesi haline gelmiş vaziyette. Evet arkadaşlar, alınan emekli maaşlarıyla geçinebilmek maalesef mümkün değil. Önce bizim bu seçmiş olduğumuz siyasetçilerimizin milyonlarca emekliye üvey evlat muamelesi yapmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, emekli bankaların kucağına atılmış, kaderiyle baş başa bırakılmış bir kesim. Çok büyük bir kısmı borç bataklığında. Çok büyük bir kısmı ölene kadar kredi borcu ödemek zorunda. Banka 10 bin lira para veriyor şu an Türkiye'de. Bunu siz 2 yılda geriye ödeyeceğim dediğinizde yaklaşık 7 bin lira faiz alıyor. 10 bin lira al, 17 bin lira geriye öde. Daha emekli maaşına elini sürmeden, evine 5 kuruş para getirmeden banka alıyor zaten. Avrupa'da da böyle. Ama sosyal yardımlar var. Avrupa'da da emeklinin bankaya borcu yok. Tamam, cebinde kredi kartı da yok. Bunu biliyorum. Ama emekli Avrupa'da, çok özür diliyorum, bu şimdi kullanacağım ifade emekliler için geçerli değil. Devletin nasıl bir politika izlediğini anlayın diye. Emekliler, dar gelirliler Avrupa'da sosyal yardım dilencisi haline getirilmiş vaziyette. Devletin politikası bu. Türkiye'de bankaya borçlu, Avrupa'da da sosyal yardım dilencisi. Bu sosyal yardım dilencisi, sakın sosyal yardım alanlar üzerine alınmasın. Bu devletin ayıbı. Bu devletin ayıbı. Sen 35-40 yıl boyunca çalışmış, üretmiş, alın teri dökmüş olan emekliden vermiş olduğun 800-900 euro ile geçinmesini bekliyorsun. Geçinemiyor, gidiyor sosyale, yetmiyor diyor. Bir daha üzerine işte ekleme yapıyorsun. Sen bunu yapacağına Avrupa'da taban emeklilik maaşı 1500 euro yap. De ki en düşük emekli maaşı 1500 euro olacak. Ben sosyal yardım vermiyorum de. Çözmek istedikten sonra 1500 euroya çıkartırsın, sorunu çözersin. Ama devlet politikası bu. Diyor ki vatandaş benim kapımdan ayrılamasın, benim kölem olsun diyor. Evet, ben bunu anlıyorum. Şimdi Avrupa'da işçi olarak çalışan vatandaşlarımız var. Milyonlarca. Pek çoğu sosyal yardım alıyor. Çünkü almış oldukları maaşlarıyla geçinebilmeleri mümkün değil. Şimdi asgari ücret denilen bir kavram var, değil mi? Peki
Bu asgari ücretle geçinebilmek mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun sosyale, diyorsun ki ben geçinemiyorum. Üzerine takviye alıyorsun, kira yardım alıyorsun, bilmem ne alıyorsun, çocuk parası vesaire alıyorsun. Peki arkadaşlar, siz bu düşük ücretlilere deyin ki asgari ücreti biz 2000 euroya net çıkartıyoruz. 2000 euro veriyoruz, sosyal yardımı da kesiyoruz de. 3 kuruş sosyal yardım vereceksin, vatandaşa çile çektiriyorsun. Ne kağıdı bitiyor ne küreye bitiyor. 50 yerden belge, bilgi bilmem ne istiyorsun. Bu bir kere sosyal yardım denilen şey, bakın, kasasında para olan ülkeler için bana göre insanlık ayıbı. Evet, senin kasanda para varken sen vatandaşı kapından ayırmıyorsun. Gel ben sana 3-5 vereyim diyorsun. Bak, Türkçesi bu. Sen bunun yerine işverenden almış olduğun vergiyi düşün. Düşüreceksin. Düşür, de ki kardeşim ben senden kişi başı 400 euro vergi alıyorum ödemiş olduğum bu maaştan dolayı. Ben senden 100 euro alıyorum, 300 euroyu işçiye ver diyeceksin. Bu daha insani, daha vicdani bir yaklaşımdır. Evet, işveren açısından baktığımızda da onların da ciddi vergi yükleri var. Hani sadece işi gelip devlete yıkmıyorum ya da işçiye yıkmıyorum. Hakkaniyetli bir şekilde konuşuyorum. Diyorum ki devletin parası milletin parasıdır. Millete vereceksin. Bu kadar basit. Şu an Türkiye'de geçinebilmek için gerekli olan minimum 4 kişilik bir ailenin ihtiyacı olan para 6.000 lira arkadaşlar. Açlık sınırı 4 kişinin açlık sınırı, bakın, 4.900 lira. Hadi ben diyorum ki 6.000 lira ver yeter. Ama emekli maaşı ortalaması 1.850 lira. Onun için emeklinin cebinde kredi kartı var. Yoksa keyiften yok arkadaşlar. Onun için emekli geçinemiyor. Onun için her 6 ayda bir almış olduğu 50 lira 100 liralık zamın yolunu bekliyor. Evet, bu konuyla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu videomuzun altına yazın. Sizlerden ricam, eğer bu videomuzu beğendiyseniz yayınımızı lütfen like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Bunun yanı sıra dünyanın pek çok noktasından ve ana vatanımız Türkiye'den bizi izleyenlerin de kanalımıza mutlak surette abone olmasını hasreten rica ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Avrupa bu olayı konuşuyor. Bildiğiniz üzere Avrupa'nın neredeyse tamamı mRNA teknolojisiyle üretilen aşıları vuruyor. Ben yine bu ekrandan önceki gün sizinle çok yeni bir gelişmeyi paylaşmıştım. Neydi bu gelişme? İsveç ve Danimarka 30 yaşın altındaki gençlere mRNA teknolojisiyle üretilen Moderna aşısını vurmayı yasaklamıştı. Bu haberden sonra yine Avrupa'da bakalım sırada hangi ülkeler var demiştim, biliyorsunuz. Nitekim bu beklentimiz doğru çıktı. Önce Finlandiya değerli izleyicilerimiz, o da 30 yaşın altındakilere mRNA teknolojisiyle üretilen Moderna aşısının vurulmasını yasakladı. Az önce yine bir son dakika haberi haber merkezimize ulaştı. İzlanda'da Moderna'nın 30 yaş altına vurulmasını yasakladığını ifade etti, açıkladı. Değerli izleyicilerimiz, bu açıklamanın ardından Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ortakları arasında yer aldığı BioNTech'in hisseleri çok hızlı bir şekilde düştü. İlk açıklamada %5 civarında düşmüştü. Yine bu düşüşün devam ettiğini gözlemliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bu aşıların yasaklanmasının gerekçesi olarak bilim insanları kalp kası iltihabına neden olmasını gösteriyor. Evet saygıdeğer izleyicilerimiz, maalesef insanlar bu üzücü haberi aldılar, demoralize oldular. Bizler haberciler olarak meydana gelen bu gelişmeleri tabii ki sizlerle paylaşmak zorundayız. Tüm gelişmeleri aktarmak zorundayız. Değerli izleyicilerim, yapmış olduğumuz ilk yayından sonra dünyanın pek çok noktasından binlerce vatandaşımızdan özellikle
Facebook üzerinden çok sayıda soru aldık. Yine videolarımızın altına da çok sayıda yorum geldi. Tabii Avrupa'da yaşayan insanlar şu anda maalesef bu haberin şokunu yaşıyor. Moderna aşısını vurduranlar bundan sonra üzücü bir olay yaşayacaklar mı? Bu soruyu kendilerine soruyorlar. Değerli izleyicilerimiz, bu haberle görüyoruz ki bu sıvıların sonradan değişik yan etkileri ortaya çıkabiliyor. Ben bunları anlatırken sakın ola ki beni yanlış anlamayın. Ben aşıyı olun ya da olmayın diye bir şey söylemem. Doktorunuza lütfen danışın. Doktorunuz ne diyorsa onu uygulayın. Ama ben burada işin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik boyutunu konuşuyorum. İnsanlar bundan sonra nasıl bir psikolojinin içerisine girecek? Görüyoruz ki değerli izleyicilerimiz, bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce bu ve benzeri yan etkileriyle ilgili hiçbir açıklama yapılmamıştı. Bu yan etkiler görüyoruz ki sürpriz. Evet, kalp kası iltihabıyla ilgili olarak bir yan etki daha önce bu sıvıları üretenler tarafından açıklanmadı. Avrupa ülkelerinde şu anda bunun yankısı devam ediyor. Peki değerli izleyicilerimiz, bu olay bize aslında neyi gösteriyor? Değerli izleyicilerimiz, bu olay bize basitçe şunu gösteriyor. Bu sıvılarla ilgili olarak ileride başka üzücü haberler de alabiliriz. Umut ediyor ve bekliyoruz ki bu ve benzeri haberler olmaz. Herkes bir şekilde korunur bu sıvılar sayesinde. Umudumuz, dileğimiz bu yönde. Ama maalesef bu ve benzeri haberleri almaya devam ediyoruz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Sayın Profesör Doktor Özlem Türeci'nin ortakları arasında yer alan BioNTech, bildiğiniz üzere Moderna gibi mRNA teknolojisiyle bu sıvıları üretti. Kendilerine çok sayıda ödüller verildi. Kendilerinin şirketleri Almanya'nın en değerli 50 şirketi arasına girdi. Amerikan borsasında şirketlerinin kağıtları değeri korkunç bir şekilde yaklaşık 120 milyar avroya kadar ulaştı. Ben bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce bu sıvıların yan etkileri arasında kalp kası iltihabı diye bir açıklama ne gördüm ne de duydum. Yapılan açıklamalarda şu yan etkiler olabilir diyorlardı. Tamam dedi bilim insanlarımız, ama bu ve benzeri hastalıklarla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Üzülerek görüyor ve takip ediyorum ki bu açıklamalardan sonra, yani kalp kası iltihabı ile ilgili açıklamalardan sonra bu sıvıyı üretenler hiçbir şekilde evet bu tarz yan etkiler olabilir diye bir açıklama yapmıyorlar arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Danimarka, İsveç, İzlanda, Finlandiya yeni oldu diyeceksiniz bunlar. Hayır arkadaşlar. Bundan yaklaşık 4 ay önce İsrail bir açıklama yaptı. İsrail Sağlık Bakanlığı ve dedi ki bu aşıların, bu sıvıların kalp kası iltihabına neden olduğunu, belirli sayıda insanda neden olduğunu tespit ettik dedi. Bu yaklaşık 4 ay önce İsrail Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamadan sonra maalesef üzülerek söylüyorum ki bu sıvıyı üretenler çıkıp hiçbir şey söylemediler. Ben bunu söylerken tekrar ediyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben işin psikolojik boyutundayım. Sağlık boyutu beni ilgilendirmiyor. Ben hekim değilim.
Ben doktor değilim. Bir gazeteci olarak bu haberleri yorumluyorum, konuşuyorum. Birlikte sohbet ediyoruz. Siz de görüşlerinizi videonun altına yazıyorsunuz. Olun ya da olmayın boyutunu konuşmuyoruz. Asla böyle bir şey yok. Hekimlerinize danışın, doktorlarınıza danışın. Onlar ne diyorsa onu yapın. Onun dışında ben bir şey söyleyemem zaten. Herkesin kendi öz, hür iradesiyle karar vermesi gereken bir durum arkadaşlar. Buna ben bir şey diyemem. Beni anladınız. Peki, şimdi soruyoruz. Diyoruz ki, bu sıvıyı üretenler şirketlerinin değeri milyarlarca dolar, milyarlarca euroya gelenler neden çıkıp bu konuyla ilgili, bakın 4 tane devlet, şu anda 4 devlet, bu artacak mı artmayacak mı göreceğiz. Yasakladı bu mRNA ile ilgili. Bu Moderna denilen firmanın sahipleri çıkıp evet ya böyle bir şey var neden demiyorlar. Çıkıp söyleseler emin olun ki değerli izleyicilerimiz ona göre siyasetçiler de Sağlık Bakanları da bir karar alırlar. Bakın ben Türkiye'nin bu süreçte Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı tebrik ediyorum. Çok güzel iletişim kurdu. İnsanları almış olduğu bu bilgilerle çok güzel bir şekilde enforme etti, bilgilendirdi. Ama Sağlık Bakanı'na böyle bir bilgi verilmezse bu sıvıyı üretenler tarafından Sağlık Bakanı ne desin? Hangi yasağı getirsin? Ben bu boyuttayım arkadaşlar. Doktor ne diyorsa onu yapacağız. Ona söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama insanların kafası karma karışık oluyor. Her gün birileri çıkıp bir şeyler söylüyor arkadaşlar. Bilim insanları, onlar, bunlar, herkes bir şey söylüyor. Avrupa'dan bahsediyorum. İnsanlar ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Şimdi bu haberle insanların kafası yine darmaduman oldu. 4 tane teknolojik olarak, ekonomik olarak, kültür olarak çok üst düzeyde olan ülke. Diğer ülkelere göre. Bakın Avrupa Birliği'nin de üstünde bu ülkeler. İsveç, Danimarka, İzlanda, Finlandiya. Bu İskandinav ülkeleri bu kararı aldılar. Yarın öbürsü gün başka ülkelerde bu yasağı getirebilir. Şimdi bu ülkelerde bu rahatsızlığı, kalp kası iltihabını, sıkıntısını yaşayanlar ne yapacaklar? Yani ok yaydan çıkmış vaziyette. Geriye dönüş var mı? Hayır, yok. Bunun sorumlusu kim olacak? Kim? Merak ediyorum ben de. Acaba bu insanların yaşamış olduğu bu olumsuz ve üzücü durumun sorumluları kim? Bu ülkelerde İsveç'te, Danimarka'da, İzlanda'da ve Finlandiya'da. Mesela bu sağlık bakanları yargılanacak mı? Ya da bu Moderna, biliyorsunuz Amerikan kaynaklı bir firma. Moderna ile ilgili bir yaptırım olacak mı? Merak ediyorum, soruyorum. Olsun demiyorum, olmasın da demiyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, maalesef içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı salgın döneminde insanların ekonomik olarak büyük bir sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Milyonlarca insan yeryüzünde işsiz kaldı. Ekonomik olarak dibe vurdu. İnsanlar artık bu illetten bir an önce kurtulup eski hayatlarına, ekonomilerine dönmek istiyorlar. Bu gayet insani ve vicdani bir durum. Ama üzülerek görüyorum ki pek çok ülkede vaka sayıları artıyor. Soruyoruz, acaba başa mı dönüyoruz? Vatandaş soruyor. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç, Finlandiya, İzlanda, hep her taraftan İngiltere'de herkes şunu soruyor.
Madem bu kadar vaka sayısında artış olacaktı, alınan önlemler anlamsız mıydı diye soruyorlar. Başa dönülüyor deniliyor. Niye? Vaka sayılarına bakıyoruz. Almanya'ya bakın, Fransa'ya bakın, Hollanda'ya bakın, diğer ülkelere bakın. Vaka sayıları hızlı bir şekilde artıyor. Önümüzdeki günlerde umut ediyor ve bekliyoruz ki artmasın. Bu konu daha uzun süre tartışılır, konuşulur. Bilim insanlarımız açıklama elbette yapacaklardır. Ben de bekliyorum, acaba hangi bilim insanı çıkacak diyecek insanlara, bak kardeşim, durum bundan ibarettir. Şimdi uluslararası haber ajanslarına düşüyor bu. Diyor ki Danimarka, İsveç, Finlandiya, İzlanda bu aşının 30 yaşın altına vurulmasını yasakladı. Neden? Kalp kası iltihabı deniliyor. Bu kadar. Başka bilgi yok. Başka bir şey yok. Bu kadar. Bu insanların yaşamış olduğu bu sıkıntının sorumlusu kim? Bu sıvının içerisinde ne var da bu insanlara böyle bir yan etki oluşturuyor? Bunlarla ilgili bu sıvıları üretenlerin çıkıp açıklama yapmasını bekliyoruz. Devletler bu firmalara, bu şirketlere milyarlarca euro, dolar paralar ödediler. Bedava vermiyorlar. Bedava yapmıyorlar. Herhalde bu devlet yöneticileri de bunun hesabını soracaktır. O kadar para alıyorsun. İnsanları beklentiye koyuyorsun. İnsanların bak psikolojilerini bozdunuz. Bu firmalarla ilgili neler yapılacak çok ama çok merak ediyorum. Siz bu konuyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu yayınımızın altına, videomuzun altına yazın. Bunun yanı sıra eğer bu yayınımızı beğendiyseniz de mutlak surette like atmanızı ve kanalımıza da abone olmanızı hasreten sizlerden rica ediyorum. Çünkü bizim daha fazla insana ulaşmamız için sizin bu beğenileriniz ve kanalımıza abone olmanız bizim için çok çok önemli. Sizlerden bunu bekliyoruz.